Şimdi bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemedim ama tamam, buraya kadar gelmişiz, söyleyeceğim. Bisikletle Japonya turuna geldiğimde zaman da söylediğim şeyle aynı. Bence Japonya'nın en güzel kızlarını, el ayağı düzgün en güzel kızlarını, ki arkadaş bu ne? Tamam, herhalde en güzelleri burada. Hala öyle, değişen bir şey yok. Birçoğu öyle. 10 kişiden 7'si falan öyle. Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Sapporo'ya gidiyoruz. Çok güzel. Bir önceki videoda çok güzel bir şekilde gezdim. Muazzam manzaralara tanık oldum. Her yerden bir su çıkıyor. Şimdiki hedefimiz 6 saat sürecek olan Sapporo tren yolculuğu. 2 gün hostelde kalacağım. Belki de 3 gün. Fiyatlar ucuz. $20 civarında. Sapporo'da hostel fiyatları şu anda. Abim dua ediyor sabah sabah. 5.53. Sokaklar her zamanki gibi bomboş. Bir süredir Hokkaido'dayım. Bu videoyu yeni açanlar için, beni de yeni izleyenler için kısa bir bilgilendirme geçeceğim. Ben bu Hokkaido bölgesine, adı olarak geçiyor burası. Buralarda yaşamak istiyorum. O yüzden de yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Detaylı bir şekilde her yerini gezmeye çalışıyorum. Kayıt altına alıp güzel anılar biriktirmeye çalışıyorum. Durum böyle. Şimdiden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yapmayı unutmayın. İlk kez izlediyseniz de serinin en başına dönüp bakabilirsiniz. Yiyecek erzağı depolamam lazım. Sadece son 2 gündür ramenlerle falan besleniyorum. İnanılmaz bir şekilde doyurucu oluyor. Biraz takviye yapmam lazım buralardan. Bu istasyon açılmamış mı ya? Ne olmuş buraya böyle? Seiko Mart. Hoppala. Burada bile, en kuzeyde bile izliyorlar. Bunlardan hiç içmedim. Bunu içebilirim. Mandalina 200 yen. Wasabili et aldım. Sandviç. Hepsi 922 yen. Lavaboya gitmem lazım. Tuvalete gitmem lazım. Eşyalarımı böyle koydum. Bir şey olmaz diye umut ediyorum. Yeni çıkan filmler var. En kuzeyde. Sapporo'ya kadar herhalde bir 400-500 kilometre var. Bir aktarma yapacağız. En kuzeye de gelmiş olduk. Benimki en arkada. Rezervasyonsuz. Şunu da söyleyeyim. Ben yoruldum. Sınırsız bir haftalık tren bileti aldım. $190. Çoktan parasını çıkardı. Buradan Sapporo'ya gitmek zaten $80-90 geliyor neredeyse. Bir haftadır kullanıyorum. Nan Resort. Acıktım ya. Şu tavuğu yemek istiyorum. Wasabi'lim. En kuzeyden önce Asahikawa'ya gideceğim. Bu direkt gitmiyor. Hemen yan trene geçip Sapporo'ya gideceğiz. 6 saat sürecek yolculuk. 6.30'da çıkıp 12.30'da 1'de falan varacağız. Durum bu. Benim için de güzel bir anı olacak. Asahikawa'dan buraya gelmiştim bir önceki videoda. Sapporo'ya kadar gidiyoruz. Bunlar, bu koltuklar dönüyor. İsteyen böyle oturabiliyor. Dörtlü falan gelirseniz aklınızda olsun. Güzel sistem yapmışlar. Abim treni çekecek şimdi, el sallıyor çocuk. 6 saatlik yolculuğum için erzak tam. Canımın içinin bana aldığı, bunlar ne? Güzel ABC. 500 kilometre, az buz bir yol değil. En kuzey, görüşürüz. Buralarda yaşarsak arabayla Rishira Adası, Repun Adası, oraya Hokkaido'yu taşınırsak canımın içiyle gideceğim. Trekking yapılabilir. Vay be, insan yok ya. Tren özellikle yavaşladı manzarayı görelim diye. İnanılmaz bir olay oldu. Tren geyiğe vurdu. Sürüklendi böyle, tık 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 tık. Ses geldi, o boynuzunun sesi geldi. Görevli abiler hemen geldi. Şimdi öne doğru gidiyorlar. Şu trenden indik. Bu trene bindim. Sapporo. 1,5 saatlik yolum kaldı. Hadi Sapporo. ご案内いたします。この先揺れますのでお気をつけください。またやむを得ず急停車することがありますので JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急ダイナミック札幌行きです。
We will be stopping at Fukaga, Takikar, Sunaga, Ibai, Iwanizar, and the Sapporo terminal. Passengers with reserved seats, please check your car and seat numbers against those printed on your limited express tickets and reservation tickets, and sit in the assigned seats. Cars 5 and 6 are for passengers without seat reservations. Please do not smoke in this train. If you use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. To avoid causing any undue annoyance to other passengers, please refrain from engaging in loud conversations when on board the train. Geldik, Sapporo'dayız. Hoppala. Abim gidiyor. Kalabalığın, hengamenin, keşmekeşin içerisine geldik. Kaçamıyoruz. Bugün Japonya'da yaşlılar günü. Japonya'da neredeyse her gün bir şeyin günü, bir şeye adanmış. Çoğu yer kapalı. Çoğu restoran kapalı. Herkes bir yerden bir yere gidiyor. Şehirde durmuyorlar. Sapporo üzerinde konuşacak olursam. Birkaç gün bu hostelde kalacağız. Kapsül. Günlük $20 geliyor. Şehir boşalmış. Girişimizi yapalım. Giriş 3'te, çantayı bırakacağım da nasıl olacak bilmiyorum. Haritayı açtım. Dedim ki Sapporo'da gezmediğim nereler var. Oha, çok ilginç bir yer buldum. Aynen, trende oha falan dedim. Dedim ben buraya gideyim. Tatil, herkes bir yerden bir yere gidiyor. Belki enteresan görüntülerle karşılaşır. Biraz neyse, uzatmayacağım. Daha önce ayak basmadığım enteresan, sizi birkaç yere götüreceğim. Mezarlık, park, enteresan yapılar, çok şaşıracaksınız. Hadi şimdi trene ve otobüse gidelim. 1 saatlik yolum var. Sapporo'nun dışına çıkacağız. Çıkalım. 7-Eleven'a geldim. Bak, bir şey göstereceğim. Çeşit atıştırmalıkları var. Ne kadar göze hoş geliyor değil mi? Hiç alakanız olmamasına rağmen böyle bir alasınız geliyor. Baksana. Ayıcıklı. Tokyo'da görmediğim için böyle farklı gördüğüm şeyleri çekiyorum. Yani fiyatlar aşağı yukarı aynı ama. Burası da Japonların enerji bölümü. A, B, C, Ç, bütün alfabeyi koymuşlar. Ben bir ara şu enerji, mineral, vitamin bilmem nesinden içiyordum. Yollarda bisiklet falan sürürken psikolojik olarak değiştirdiğine inanıyorum. Çok bunları da bayağı tüketen insan var. Canımın içi de birkaç kere şundan aldı galiba. Hiç içtiğini görmedim. Alttaki geldi. Sapporo'nun dağlarına çıktık. Geldim, şu kapıdan giriş yapayım. Tako Manei. Çok alengirli ya. Baktım, 2 kere baktım, okuyacaktım da olmadı. Çok ilginç yer diyeyim. Hemen şuraya koyacağım buranın adını. Alengirli bir adı var. Dur, araba geliyor. Bunlar çok garip yerler. Sadece bunlar yok. Bunlar moai kafaları. Heykel diye de geçiyor. Çok ilginç değil mi? Buda heykeli var. Buranın simgesi. Tam şurada, şu kafa. Lavanta tarlaları oluyor yaz aylarında. Bayağı meşhur, kalabalık. İnsanlar gelip geçiyor. Turistik bir yer. Bir de İngiltere'nin Stonehenge'de anıtları var. Ama bunlar çok enteresan. Tam fotojenik bir yer. Google çok iyi çalışıyor. Ben Sapporo merkezden, bulunduğum yerden yazdım. Ta buraya kadar tren ve otobüs. Yalnız otobüs 1 saatte bir var, o sıkıntı. Burası bayağı geniş yer, bisiklet kiralanıyor. Ama şunlar güzel. Dur dayıcım, bundan nasıl çıkacağız? Çok güzel yerler buralar. Bisiklet kiralamayacağım. O ne yapıyor? Kız mı lan o? Erkekmiş. Bayağı şaşırdım buraya. Dümenlere çıkabiliyoruz mu acaba? Ulan her yerden arı geliyor ya. Çıkıyoruzdur herhalde ya. Bunların hikayesini ben yapayım. Çok sizi sıkmadan anlatayım. Bunların hikayesi biraz enteresan arkadaşlar. Aslında bunlar biraz replika gibi. Koymuşlar, bir Japonlar bu tarz şeyleri seviyor. Odaya bada adamlar özgürlük heykelini koyuyor. O da rüzgar esiyor ya. $200'lık mikrofon olmasa var ya, imkansız çekim yapmak. Bunların asıl orijinali Paskalya Adası'nda, Şili'de, bir dünyanın en böyle gözden Irak adası. Şili'deki yer. Oradan çıkma yerleri falan yapmış. Volkanik taşlardan bir şekilde yapmışlar. Buraya nasıl geldiği hakkında herhangi bir fikrim yok şu anda. Ne olduklarını anlamaya çalışıyorum. Tanrı gözüyle bakıyorlarmış. Bulunduğu yere bayağı güç kuvvet veriyor. Issız bir yerde olmasının da sebebi var. Arkası denize bakıyor, önü doğaya bakıyor. Öyle bir şey tam okudum da. Otobüs çok kalabalıktı, unuttum. Merkezden çıkıldığında
Sapporo'yu sevmeye başladım. Hafiften böyle bir Kore görüntüsü var. Kore'nin dağları görüntüsü var. Çok esiyor. Anlamadım ya. Wakkanai buz gibi. Sapporo'ya geldik sıcacık. Buralar tekrardan soğuk olmaya başladı. Bir gün içerisinde 1000 tane şey yaşadım. Polinezya yerlileri var. Bu Polinezya yerlilerinin inançlarına göre bunların böyle bir böyle bir doğaüstü şeyleri var. Herhangi bir taşı ya da tahtayı bir objeye benzetiyorsunuz. Bir insan figürüne ya da canlı cansız herhangi bir şeye benzetiyorsunuz ve ona çeşitli ritüeller yapıyorsunuz. O ritüellerle birlikte ona böyle değişik bir şeyler geliyor. Böyle hani bizde bir laf vardır. Aa, cana geldi. Enteresan böyle mistik olaylar. Ama Japonlarla alakasını tam olarak çözemedim. Ne alaka şimdi? Dünyanın böyle en ıssız bucaksız yerinden buralara kadar gelmiş bunlar. İlginç şey. Bir dokunabiliyor muyuz acaba ya? Taş. Koşuyor mu dayı? Herkesin altında araba var ya. Özellikle bu önceki videoları açın bakın. Bu kırsal kesimlere gittiğim yerlerde yani bisikleti olan tek tük insan gördüm. Herkesin altında araba var. Herkes bir yerden bir yere arabayla gidiyor. Mecbur. Hokkaido böyle bir yer arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir sıcak, bir soğuk. Hava aniden değişiyor. Böyle enteresan yerlere geliyorsunuz. Muay. İlginç yapılar. Bayağı dünya miras listesine falan girmiş. Şu Buda'nın kafasına Temmuz Ağustos'ta gelirseniz çıkabiliyorsunuz Buda'nın kafasına. Japonya çok enteresan bir yer. Köyüne, kasabasına gidiyorsunuz. Çok enteresan yapılarla karşılaşıyorsunuz. Restoranlar, kafeler, bilmem neler. Her tarafından bir şey çıkıyor. Yani Japonya'yı baştan sona gezmiş biri olarak söyleyebilirim ki inanılmaz bir içerik cenneti burası. Çok fazla beklentim yoktu ama şu anda güzel oldu. Gençler de sürekli çekiyor. Otopark girişi. 3 katlı bir apartman boyutundalar. Ulan burada bile Pikachu'lu Jido Hanba 2 yapmışlar. Otomat yapmışlar Pikachu'lu. Abi burada motorla ne güzel gezilir ya. Vallahi çok iyi, buraya motosikletle gelmek lazım. Acayip geniş buralar. Biraz şaşırdım açıkçası. Bu kadar beklemiyordum. Böyle enteresan bir aurası var. Yine turistlere bağlayacağım. Bu Koreliler Hokkaido'yu nedense çok geziyor. Her yerde bir Koreli görüyorum. Her yerde. Çoğunlukla Çinli var tabii ama inanılmaz bir turist akışı var. Bakın şu arkamda gördüğünüz otobüslerle Hokkaido'nun her yerine adamlar tur düzenliyor. İnanılmaz bir turizm akışı var. Reklam inanılmaz dönüyor. Keşke bizde de bu denli güzel reklam olsa da dünyanın her yerinden insanlar gelse, yerel halka böyle döviz bıraksalar, değil mi? Ne güzel bir kalkınma olur. Budizmin Japonya'da farklı bir bakış açısı var açıkçası. Asya ülkelerindeki, özellikle Güneydoğu Asya ülkelerindeki o Budizmle buradaki Budizm anlayışı yapıların sadeliği yönünden inanılmaz derecede ayrışıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi her şeyde bir şey arama. Olay bakmak, görmek, baktığını gerçekten görebilmek. Bizdeki temel sıkıntı da bu. Biz genelde bakıyoruz ama gerçekten göremiyoruz. 150.000 tane lavanta varmış. Lavanta çiçeği varmış buralarda. Özelliği bu. Tabii şu anda mevsimi bitti. Ama yine de ulan giriş ücretli mi ya? Ben ücretsiz sandım. Vay arkadaş. Giriş 300 yen. 2 dolar. Buraya kadar gelmişiz. Mecbur vereceğiz. Ne kadar sade değil mi? Güneydoğu Asya'da bu Budizmin bu denli bir görüntüsüne ben denk gelmedim. Denk geleniniz varsa yazın. Tadao Ando abi yapmış buraları. Tam içeride açıklayayım. Kesinlikle Dune filmiyle alakası olduğuna inanıyorum. Belki de vardır. Bilemiyorum ama tamamıyla onlara benziyor. O filmdeki yapıları andırıyor. İnsanların ne konuştuğunu duyuyorum. Hokkaido planı yapmadan önce buraları hep araştırırken yani bir yere plan yaparsınız, kaydedersiniz. Gittiğinizde oranın heyecanı bir başka olur ya, bende de öyle oluyor. Yani Japonya'da birçok yere ayak bastım ama bazı yapılar beni heyecanlandırıyor. Burasının enteresan bir çekimi oldu, yalan yok. İlk başta biraz şaşırdım. Büyük yapılar, Sendai'de çıkmıştım. Sendai Daikonen'e. İçerisinde 99 tane tanrı falan vardı. Her birinin ayrı ayrı işlevi var. Tayland'da, Mayland'da adam ara sokakta tanrı yapıyor kendi eliyle. Tadao Ando abim burayı
mimar abi burayı böyle dizayn ederken nasıl bir düşünceye sahipmiş? Demiş ki bunu bunun ortasına koyacağım. Hayal gücümüz göremediğimiz şeyler tarafından tedirgin edilir. Böyle bir düşünceye sahip. Enteresan bir abi. O sakallı bir abi. 80 küsür yaşında. Allah uzun ömürler versin. Ama Dun'la o filmle bir alakası olduğuna gerçekten inanıyorum. Onlarda bu tarz yapıları seviyorum açıkçası. Yanlış bilmiyorsam o Omotesando Hiri de o mimar abi şey yapmış, çizittirmiş. Sandalyeye oturup Buda'nın karşısına geçip dinlenebiliyorsunuz. Enteresan bir sadeliği var değil mi Budizmin? Ama Japonya'da. Gözleri biraz canımın içine benziyor. Güldüğünde de böyle oluyor. Kışın böyle gözüküyor. Kışın buralarda muazzam ya. Kışın geleceğim artık bu Hokkaido'ya. Canımın içiyle en kötü bir kayak yaparız. Tepe böyle. İşte lavanta olunca bu tepeye kafaya kadar çıkıyorsun. Buda'nın budası. Buda varmış. Onu yapayım, espri bir yapayım. Olmazsa olmaz. İnanılmaz bir bakım çalışması var. Japonya'daki dini yerlerde işte en popüleri o Asakusa'daki Sensoji Tapınağı vesaire para akışı dönüyor arkadaşlar. İnanılmaz. Mesela mezarlıklarda standartların üzerinde para akışı dönüyor. Sen gidip ölünü kendi başına koyamıyorsun. Acenteler var genelde. Senin için yıkıyor. Yıkama var mı bunlarda yıkama? Yıkama bilmiyorum da yakıyorlar. Yakıyorlar. Kemiklerini veriyorlar. Mezarın içerisinde koyuyorlar. Öyle şeyler var. Ben şu arabalardan sürmek istiyorum. Böyle çimenleri kesmek istiyorum. Çok güzel oluyor ya. Şu Stone Age'in bir kopyasına bakalım. İngiltere'ye gidemedik ama Sapporo'ya geldik. Şunlar hep Koreli bak. 3 otobüs de Koreli. Hepsi Koreli. Bakayım. Bunlar ne? Bunlar Güneydoğu Asyalı. Japonya'nın köyleri, kasabaları, şehirlerini ben nasıl ayrıştırıyorum biliyor musunuz? Bazı yerler bende hiçbir şey uyandırmıyor. Örnek verecek olursam bisikletle Aomori'ye gittim mesela oralarda ama ne bileyim yani yaşayan yaşıyor bir şekilde ama bende hiçbir şey uyandırmıyor açıkçası. Bazı köyler, kasabalar böyle ıssız, hiçbir şey yok ama enteresan bir şekilde o aura, o enerji bana geçiyor. Çekim oluyor bende bazı yerlerde ama bu çok nadir oluyor. İlginç. Bunlar sürekli bir şeyi kopyalamayı seviyorlar. Arkada da mezarlık var, oraya bakıyor. Bir Japon oturmuş. Müzik dinliyor. Polat Alemdar da gelmişti buraya. Çok alakasız biliyorum ama bir şey açıklayacağım. Bakın şu önümde giden büyük ihtimal Japon. Bacağı sargılı olan. Benim gördüğüm çok insan içerisinde olduğum için görebiliyorum. Analiz yapma şansım oluyor. Japonlarda böyle bir elini kolunu ayağını kırma olayı birçok yerde denk geliyorum. Böyle bir elleri bandajlı, ayakları bandajlı. Kızların, kadınların değneklerle bir yerden bir yere gidiyorlar. Bir yerle demek ki vücutları çok hassas. Şimdi size çok büyük bir hizmet olan gitti ya. Durdurun, QR'ı okutun. Güzel hizmet ha. Video benim paylaşına abone olun. Pirinç atıştırmalıkları. Bekle diyor. Diğer yanında yok kardeşim paranı ver diyor. Yakaladım. Korelilerin burada olduğunu yakaladık. Benden kaçmaz. Pusan Bank. The Body Fitness. Kesin bilerek düşürdü ha. Daha güzel, bereketli bir vücudum olsun diye. Hostelime döneyim, bir güzel banyo yapayım, biraz dinleneyim. Önümüzdeki birkaç günün planını yapmam lazım. Yemek yemem lazım, kendime gelmem lazım. Trende Wakkanai'den gelirken Japon beni dürttü biletini göster diye. Ki bileti de bozuk zaten. Sınırsız biletimin son günü. O yüzden böyle sabahtan çıkıp böyle dolanmak istiyorum. Böyle Kushiro, Mushiro, Nemuro'lara gitmek istiyorum ama bayağı yol var. 6 saatlik bir yol var. Dolanıyoruz, Hokkaido'yu geziyoruz. Bayağı detaylı Türkçe içerikler oluyor arkadaşlar. Bakın Türkçeyi geçtim. Yabancı içerik bile bu denli yapan bir elin parmağını geçmiyor. Yalan yok, YouTube orada. Abone olmayı unutmayın. Anında bir turist geldi. Sinematik nasıl çıkıyor? Güneş tam karşıdan vurduğu için sinematik güzel çıkabilir. Muayler, görüşürüz abiler. Günün birinde Şili'ye gidersem sizleri hatırlayacağım. Yalnız sinematik. Ben bunu koyabilirim. Bir görüşlerinizi yazın. Sinematikle bir video yapsak nasıl olur acaba? Blurlu mulurlu. Tam Japon işi. Susukino. Hadi bakalım. Tren de böyle. Hoppala. Kaldığım en iyi hostel olabilir Hokkaido'da.
$20 göre. Her şey sanki yeni yapılmış gibi. Hostel. Son teknolojiyle Japon tuvaletleri. Çantayı bırakacağımız yer. Akşam da horlama olmazsa tamamdır. Duş alanına geldim. Gördüğüm en detaylı. Böyle $20 göre bazı hostellerde parayla havlu satıyorlar. Burada istediğin kadar al diyor. Saç kurutma makinesi, tıraşı, şusu busu baksana. Bir ton şey var. Duş yeri de böyle. Burası yeni yapılmış galiba. Oo bak bak bak. Mesela ben buraya girerim. İyi denk getirdim. Hadi bir duş alalım. Nasıl kapanıyor lan bu? Çalışma yerine geldim. Videoları bilgisayara attım. Çalışma bir yeri güzel ya. İlk kez bir hosteli bu kadar övüyorum. Kurutma makinesi, çamaşır makinesi, bira bile satıyorlar. Tavsiye ederim. Tam buradan çıkıyorsun. Japon kızlarımızlar zaten buralar bayağı gece hayatıyla ünlü. Her yer birbiriyle bağlantılı. Seven bu kombine. Akşam vakti buralar hareketleniyor. Gündüz hiçbir şey yok buralarda arkadaşlar. Benim canım bir hamburger çekti. Shogun hamburger var Tokyo'da. Buraya da gelmiş. Şimdi Shogun hamburgeri yemeye gideceğiz. Ara sokakta kurulmuş bir sürü Hokkaido yakiniku ızgaracılar var. Yani hafta içi olmasına rağmen ortalık gördüğünüz gibi bayağı hareketli. Bir de ara caddedeyim yani. Wagyu'lu double cheeseburger aldım. Jalapeno'yu da bastım. Bak hesaba bak. Hesap 3540, $25. Standartların üzerinde ama Wagyu yiyorsunuz. Bir de Shogun Burger'dayız. Manzaramız güzel. Madem her şeyi gösteriyoruz Hokkaido'dan, bunu da göstereceğiz mecburen. Etraf biraz yağlı ama. Shogun Burger'ı ben paket dağıtırken de görüyordum. Zenginler bundan bir aile fazla sipariş veriyordu. Az buz para değil yani, böyle $20'lardan başlıyor. Üzerinde samuray bir abimin resmi var. 2 tane Wagyu'lu etimiz var. Maşallah var vallahi. Allah maşallah var. Uy. Evet, güzel bir tadı var. Vallahi lezzetli. Ben beğendim. Paranın hakkını biraz veriyor. Bira da güzel. Bu birayı seviyorum ya. Güzel yumuşak bir içimi var. 2 gündür ramenle besleniyorum. Bunu hak ettim bence. Zaten Hokkaido'ya gelirseniz bol bol etinden metinden yiyin. Sapporo gece hayatı. Arigatou gozaimashita. Thank you. Thank you. Arigatou gozaimashita. Review on Google. Review on Google. Review. Okay. 美味しかったよ。美味しかった。Sapporo'nun en merkezi yeri burası. Tam burası işte ya. Şu Asahi, Masaya, şu Nikkai'yi görürseniz bilin ki doğru yerdesiniz. En kalabalık yerler buralar. Tramvay gidiyor. Bu bölgelerde kalın. Her şey burada. Hokkaido Üniversitesi var burada. Öğrenci şehri gibi açıkçası. Gözlemim var. 2 gündür falan buralardayım. Böyle bir eski şehir havası var. Hareketli küçük bir şehir. 3-5 milyon insan yaşıyor ama insanlar sıcakkanlı. Hava ne kadar soğuk olursa olsun ki şu anda 20 derece ve böyleyiz. Wakkanai'nin soğuğunu yedikten sonra artık her şeye alışkınım. Maşallah bu ne ya? Aqua. Soğukta yapılabilecek tek şey, en önemli şey bence çok sıcak bir ramen yemek. Güzel de yapıyorlar açıkçası. Her şey iç içe. Binaların içlerinde zaten dönüyor bütün olaylar. Her yerde kulüpler, hostlar, barlar, sanki şehrin tek geçim kaynağı bu Japon kızların pavyonu. Bunlar Japon pavyonu açıkçası. Meşhur. Büyük şehirlerde meşhur. Tokyo'da, Osaka'da, Fukuoka'da bir hayli fazla. Buralarda da az da olsa var. Bayağı var. Yine sokaklara yengeç Japonlar çıkmış. Bunlar yengeç Japon. Bazısı kimi zaman değişiyor. Tokyo'da pezevenkler falan oluyordu. Kalabalık. Şehirde şu anda hayat böyle gidiyor. Zaten bunlar akşam
6-7'ye kadar uyuyorlar, ondan sonra piyasaya çıkıyorlar. Ya benim şu Nikkabar içimde kaldı. Bir daha mı denesem ya? Almadılar ya beni. Göz bar, konsept bar. Kıyafetini giyiyorsun, geliyorsun. Burada vampir kafede kızlarla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Yok abi, içimde kaldı ya. Biliyorum beni kıyafetimden dolayı almadığına %100 eminim. Şimdi bir daha deneyeceğim bak. Şu kıyafeti. Alt tarafı viski içeceğiz. İlginç. Gördüğüm en pahalı oturma ücreti. Girsem mi girmesem mi kararsız kaldım. Bir Nikka viskisi içeceğiz diye yine almadılar. Bu sefer ne oldu ama? Rezervasyon yaptırdım yarına. Telefon numaramı da verdim. Kafama esmezse gitmem. Ama içeride ortam güzel ya. Nikka viskileri buradan çıkma olabilir. Yarın gidebilirim. Büyük ihtimal bana minimum $30 patlayacak. Belki de gitmem. Kafama ne eser bilmiyorum. Birkaç tane yerde kasino gördüm. Şu kafayı kaldırdım. Yukarıda da var. Bayağı kumar oynuyorlar. Kumar Japonya'da yasak aslında da nasıl kılıfına uyduruyorlar bilmiyorum. O paçinkolardaki düzen mi var? Bir şekilde kılıfına mı uyduruyorlar? Büyük ihtimal öyle yapıyorlardır. Yoksa nasıl duracaklar? Burada da bir hayli yaygın. Bayağı ana caddede birkaç tane yerde gördüm. Saatlerdir burada insanlar gelip karaoke yapıyorlar sokağın başında. Ne güzel sistem. Tramvaylar da hafiften bize benziyor. Eminönü'nde gidiyorum sanki şu anda. Vallahi aralara giriyorum. Aslında o kadar aman bir kalabalık yok. Sakin bir kalabalık var. Burada insanlar bir sıraya girmiş. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Sakin bir kalabalık var. Şimdi bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemedim ama tamam, buraya kadar gelmişiz, söyleyeceğim. Çok üzerinde durmak istemiyorum. Benim bisikletle Japonya turuna geldiğimde zaman da söylediğim şeyle aynı. Bence canımın içini bir köşeye koyuyorum. Japonya'nın en güzel kızlarını, el ayağı düzgün en güzel kızlarını ben 2020'de de işte buraya geldiğimde de ilk sefer dedim ki arkadaş bu ne? Tamam, herhalde en güzelleri burada. Ben sadece gözlem yapıyorum. Hala öyle, değişen bir şey yok. Renkler, zevkler tartışılmaz ama birçoğu öyle. 10 kişiden 7'si falan öyle arkadaşlar. Şu gördüğünüz pasaj Kokuji diye geçiyor. Bayağı büyük bir pasaj. Osaka'dakiyle neredeyse aynı. Bayağı bir dükkan var. Tokyo'da şöyle bir yerde bu kalabalığı bulamazsın bence bu saatte. Buralar Osaka'yla birlikte hareketli olan yerler ama burada da biraz sade kalabalık var. Her şeyleri karakter üzerine kurulu bu insanların ya. Tokyo'ya göre burada otobüs kullanımı bir hayli fazla. Ben geldiğimden beri otobüs de bayağı kullandım. Tokyo'da neredeyse hiç otobüs kullanmıyordum. Çok çekemeyeceğim için buradaki paçinkonun olayını da gösterdim. Hareketli zaten Japonya'nın olayı böyle renklendirme, ışıklar, ledler, metler. Don Quixote burada da var. Başından sonuna demeyeceğim. Büyük şehirlerde hep bu oyunlar bir hayli fazla. Kesilen ağaçlar, kağıtlara, mangalara, o kitaplara harcanan paralar bir hayli fazla. Bir ağaç kesiliyor, yüzlerce manga çıkıyor ortaya. Hele bu peluş oyuncak çılgınlığı. Şimdi diyeceksiniz ulan bunların evleri küçük, kendileri küçük, bu kadar şeyi nereye koyuyorlar? Tıklım pıklım gidiyor her şey. 20 metrekare ise yarısından çoğu hep bunlara ait. Böyle şeylere ait. Kız erkek arkadaşlık olayları böyle el ele kol kola. Bugün otobüste giderken Japon kız birden Takashi'nin üzerine oturdu. Enteresan görüntüler verdiler gözümün önünde. Böyle şeyler dönüyor. Rahatlar yani. Tokyo'da imkansız. Hangi Sakura Takashi'nin üzerine otobüste oturacak? Yo, cadde çok büyük. Bazı dükkanlar kapanmış ama hala işleyiş var gece yarısına doğru giderken. En popüler caddesi ya, alışveriş caddesi. Tanatatakuji. Eğer yara bandı, ağrı kesici, böyle miligramı düşük şeyler arıyorsanız Japonya'da gitmeniz gereken yerler bu drugstore'lar. Burada eczanecilik olayı farklı. Sapporo drugstore var. Büyük yapmışlar. Her şey var burada. Kozmetikten tutun da düşük miligramlı şeylere kadar. Farklı bir şeyler bulabilecek miyiz? Gecenin bir vaktinde iyi hizmete. Bunlar Japonların enerji içeceği. Bunları göstermiştim zaten, biliyorsunuz. Bunları içiyorlar. Takashi'ler, Sakura'lar dimdik oluyor. Şu sinek ilacı.
Yok bu ağrı kesici pardon. Bunun bir benzeri sinek ilacıydı. Ben aldım da iş görüyor. Sinekler kaçıyor açıkçası. Güneydoğu Asya'dan buralara gelip poşet poşet koli koli böyle ilaçlar alıyorlar. Demek ki ucuz ya da farklı bir şey var. Kıldan tüyden nem kapabiliyorlar. Böyle ilaçlar bir hayli fazla. Buralarda senenin yarısı kış olduğu için bunları alıyorsunuz. Banyonuzun içerisine koyuyorsunuz. Bunlar yüz maskesiydi galiba ya. Rice Skin Care. Birkaç yerde canımın içi nereden hatırlıyorum diyeceğim de canımın içinden hatırladım. Bunlar da popüler. Kadın çorapları. Bunları geçeyim. Birçok ürün Tokyo'dakinden biraz farklı açıkçası. En böyle kuzeye muzeye gelirken bunlar petmiş ya, sabun sandım. Benim bölümüm. Ne kadarmış? 1680 Santori. Bu Don Quixote'da 302 dolar daha ucuz Don Quixote'da. Buralarda acaba Nikka. Buraların olayı biraz Nikka şunlardan. Bunlar ne galiba hepsini denedim ya. Pahalı olanları en üste koymuşlar. Şu makineler var ya, ben bir ara çok kaptırdım bunlara. Gördüğüm yerde Pokemon kartı alıyordum. 3-5 ayda binlik oldu. Gacha gachaların olayı bunun içerisine atıyorsun. İşte 200 yen, 300 yen, 500 yen neyse. Tiplere baksanıza. Bunlar bildiğiniz anahtarlık ya. Kimisi böyle garip garip figürler. Bir köşeye koyuyorsun. Hepsi böyle figür. Diş macunu figürü var mesela. Buralarla ilgili bir ilginç bir gözlemimi vereceğim. Yabancı turist burada yaşayan diyeyim çok gözüme çarpmadı açıkçası. Dükkanlarda filan hiç gözüme çarpmadı açıkçası. Bayağı turistik yerlerde geziyorum açıkçası ama burası için ileride taşınırsam bence güzel bir haber. Artı bir olacak. Pasaja geldim. Burada büyük ihtimal sağda solda içiyorlar. Öyle yerler var. Japonlarla tanışmanızın en kolay yollarından biri bu tarz yerlere gelip tak diye oturup selamünaleyküm, aleykümselam demek. Bir diğer gözlemim, unuttum ya. Dilimin ucundaydı da unuttum. Aklımdan bir anda gitti. Önemsiz bir şeydi galiba. Gidemediğim bir kokteylci, viskici abi vardı. Ama bu videolardan sonra bana alkolik diyecekler, yemin ediyorum. Her videoda en az 2-3 farklı şey deniyorum da normal hayatta bu kadar içmiyorum arkadaşlar. Video çektiğim için içiyorum. Burada enteresan bir tane bina var. 7 cüceler mi? Bir Noel Baba var. Halat malat koymuşlar. Kimse de oralı olmuyor. Enteresan bir yer. Burada karaoke var. 9 katlı bir yer. Her katında ayrı ayrı bir şey var. Hadi bakayım bir şey içelim. Eğer güzelse birkaç tane farklı kokteyl deneme planım var. Benim aldığım şu zencefilli Okinawa'dan gelen bitkilerle yapılmış kokteyl. Okinawa. Değişik bir karışım. Okinawa'dan cinle birlikte Okinawa'dan gelme bitkileri karıştırmış. Güzel. Fena değil. Yanımda da Koreliler var. 10 dolar galiba bu. El yapımı Moskova şeyinden alacağım. Ne varmış? Zencefil. Koçi'den gelme. Nutmeg ne ya? Tarçın, chili pepper, kardamom, sugar. İlginç bir tarçın, evet güzel. Tarçın yoğunluğu geliyor ama sayılmaz öyle aman Allah'ım yandım bittim derecesinde değil. Biraz içimiz ısınacak. 15-20 dolara. Dövecekler beni bu Takashi'ler. Videoyu bitirelim mi? En kuzeyde başlayan yolculuğumuz Sapporo'da bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. BMF abone olmayı unutmayın.